Atölye Masal YouTube kanalından herkese merhabalar. Arkadaşlarım, sizlerle daha önce 4 motiften çanta yapmıştık. Şimdi bu çantayı ben daha önce yapmış olduğumuz çanta kağıt ipten yapılmış bir çantaydı. Şimdi orta kalınlıkta bir pamuklu ip kullanarak bir çanta daha yapıyorum. Bunun boyutu gerekçesiyle bazı değişiklikler yaptım. Birleştirmede bazı değişiklikler yaptım. Bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Belki sizlerin arasında da orta kalınlıkta bu pamuklu ipliklerle de örmek isteyen olur. Dolayısıyla bununla ilgili benim kullanmış olduğum detayları sizler de görmüş olun istedim. Şimdi ben boyut bu şekilde bir boyut. Hemen ölçelim arkadaşlar. Şöyle kare şeklinde oluyor. Şu taraftan alsam daha iyi. Şöyle bakalım. Yaklaşık 10 santim arkadaşlar. 10 santim geçiyor. 11 santim. Şöyle. Bir motif çaprazlamasına da bir bakalım. 14 santim böylesine de. Ben birazcık boyutu kağıt iplikte kullanmış olduğum çanta boyutu kadar olsun istediğim için 6 motife çıkarttım. Şimdi birleştirmeye başladım. Onunla ilgili detayları da vereceğim size. Şöyle bir hemen bakalım. Birlikte ilerleyeceğiz. Bundan sonrası için videoya eklemiş olacağım. Şöyle ortada bir tane motif arkalı önlü kullanmıştık. Ben bir çift daha yapıyorum araya. Şöyle. Ve bunu da yan tarafta kullanacağım. Bu şekilde bir çanta olmuş olacak. Üzerinden yine sıra ekleyerek devam edeceğiz. Bu şekilde gösterdikten sonra birleştirmesini nasıl yapıyorum onu hemen göstereyim. Orta kalınlıkta ip için ben 2 milim tık tercih ettim arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle birleştirme sonucu elde ettiğimiz görüntü bu arkadaşlar. Nasıl yapıyorum? İp altta kalıyor. Şöyle. Şimdi bir sağdaki motiften içe bakan ilmekten alıyorum arkadaşlar. Dışarıdaki kalacak. İçten alacağım. Bir de bu taraftaki soldaki parçanın içten alıyorum. Şöyle. Alttan tığımda 3 tane ilmek olmuş oluyor. Tekrar yapalım bakın. Bu 1. Buradaki ilmeği alıyorum 2. Buradaki ilmeği alıyorum 3. Tığımın kancasıyla içlerinden geçiriyorum arkadaşlar. Bakın. Üstten bir zincir görüntüsü olacak. Buradan bir, buradan bir ipi üçünün içerisinden geçiriyorum. Bu şekilde pratik olarak ilerliyor. Çeşitli yöntemler var arkadaşlar. Bir önceki çantamın videosunu da açıklamada yer ara bırakacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Oradan da iğneyle birleştirmiştim. İğneyle de birleştirirken çeşitli yöntemler var. Ben şimdi bu tekniği kullanarak birleştirmemi yapıyorum. Şöyle göstereyim tekrar size. Bu şekilde birleştireceğiz. Başlarken 2 motifimi koydum arkadaşlarım. Buradan başladım. Biraz önce gösterdiğim işlemi yaptım. Devam ettim. İlmek kaydırmayla şu zincirleri birleştirdim. Şuradan birleştirdim. Buraya devam ettim. Şimdi planlıyorum. Bu katlayacağım kenarı. Buraya kadar geleceğim. Ve biraz önce koymuş olduğum sıralamayla birleştirmelerimi yapacağım arkadaşlar. Ben birleştirmelerimi yapayım. Üst sırada nasıl bir işlem uygulayacağız? Birlikte devam edelim. Evet arkadaşlarım, şimdi birleştirmelerimizi tamamladım ben. Şu şekilde bir görüntüsü oldu. İç kısmını da göstereyim. İçerisine astar kullanacağım. Çünkü pamuklu bir ip olduğu için esneme yapacaktır. Daha uzun ömürlü olması adına astarlı kullanmak daha bir kaliteli kullanım sunacak bize. Şimdi şöyle köşe birleştirmesini göstermiş olayım size. Bakın. Şuradan gelen 3 bölüme birleştirmiş olduk. Şöyle orta kısmında şu şekilde gelip bu şekilde gittim ben arkadaşlar. Önemli olan şunu kullanarak birleştirmenizi yapmanız. İsterseniz buradan gelip ipinizi kopartıp parça parça da birleştirebilirsiniz. Bütün şekilde de örerek devam edebilirsiniz. Kullanacağımız 4 motif ortada, 2 motif yanlarda, bu şekilde bir çanta. Şimdi çantamız için ağız kısmını yapacağız. Trabzanlarla ördüm arkadaşlar. Bir önceki videoda olduğu gibi. Şimdi üst ağız kısmını ikili trabzanla öreceğim. Üçlü trabzanlar kullandım. İkili trabzanla devam edeceğim.
Şimdi şuradan başlayalım. İpimizi şöyle bir kilitleyeyim. Şu ilk trabzandan başlayalım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şöyle yapalım. Hatta başlangıcımız arkadaşlar bir sık iğne yapalım. Bu tekniği de göstermiş olayım size. Şöyle bir sık iğne. Sonra bir bu taraftan alıyorum, bir de arka ilmekten alıyorum arkadaşlar. İkisini bir çekiyorum. Bir buradan bir arka ilmekten alıyorum, çekiyorum. Bakın bu şekilde bir üst sıraya çıkmış olduk. Şimdi yanındaki ilmekten devam edeceğim. Şu ipi de arada yürüteceğim. İkili trabzan yapıyorum. Şöyle ikili trabzanları yapmaya devam edeceğim. Bakın birazcık kısa, ikili trabzanla devam edelim. Orta kısımda nasıl yapacağız onu göstereceğim. Hemen birleşim yerine kadar gelelim. Her ilmeğe bir ikili trabzan yapıyorum. Şöyle toparlayayım elime. İkili trabzanlarla devam ediyorum. Evet, şimdi sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Şimdi buradaki delikte 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Üçlü yaptık. Şöyle ikili yapalım. Herhangi bir zincir çekmiyorum. Diğer deliğe atlıyorum. Oraya da 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve ilk trabzan tepesinden ikili trabzan yaparak her ilmeği ikili trabzan şeklinde devam ediyorum. Şimdi şöyle bakalım. Şu şekilde olmuş olacak arkadaşlar. İkili trabzanlarla devam ettim. 2 tane buraya, 2 tane buraya, ikişer tane ikili trabzan. Sonra tekrar devam edeceğim. Yine aynı şekilde buralarda uygulayacağım. Köşeye geldiğimde yine ikili trabzanla devam edeceğim ve bu şekilde turlarımı tamamlayacağım. Yaklaşık olarak 4 sıra örmeyi planlıyorum. Ben örüp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi belirttiğim gibi motifin üzerine 4 sıra ben ikili trabzandan döndüm. İlk sırada delikler üzerinde şurada atlayarak ikişer tane trabzan yapmıştık. İkişer tane ikili trabzan yapmıştık. Üzerindeki sıralarda geriye kalan 3 sırada da her bir ilmeğe bir ikili trabzan yaparak devam ettim. Köşelerde de bu şekilde yine buraya ikili trabzan yaptım. Üzerinde her bir ilmeğe bir tane gelecek şekilde örmeye devam ettim. Şimdi içerisine ben astar yapacağım için dikişi geleceği yerlerde 2 sırada tekli trabzan döneceğim arkadaşlar. Her bir ilmeğe tekli trabzan. Hemen şöyle başlayalım. Bir zincir çekmiştim başlangıçta. Şöyle yapayım ilkine. Başını alıyorum. Üçünü bir çekiyorum. Başını alıyorum. Üçünü bir çekiyorum. Başını alıyorum. Üçünü bir çekiyorum. Bu şekilde toplamda 2 sıra her bir ilmeğe tekli trabzan olacak şekilde döneceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, trabzan sıralarımızı da ben tamamladım. Şöyle göstermiş olayım. Üçlü trabzan, ikili trabzan, tekli trabzan. Şimdi son kenar sırasını örmek için şöyle katlayayım ben. Bir zincir çekmiştim, onu açacağım. Şimdi ilmeklerin bana bakan tarafından başlayacağım arkadaşlar. Şöyle ilmek kaydırma yaparak bu sırayı tamamlayacağım. Şöyle iç tarafta kalan ilmeği de dikiş için kullanacağım. Şöyle ilmek kaydırarak bütün sırayı sıra sonuna kadar dönelim.
Evet arkadaşlar, son sıramızı da ben şöyle tamamladım. Bu şekilde bütün etrafını dolaştım. Şuradan şöyle ipimi de kestim. İpimi de sabitleyeceğim. Bunu da içeride kaybedeceğim. Şöyle tamamlamış olduk arkadaşlar. Bu kısmını da göstereyim size. Şimdi astarlama için hazırlıklarımı yapacağım ben. Yine fermuarla bir ağız astar arasına dikişini sağlayacağım. Son halini de sizlerle paylaşıyor olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlarım, çantamızın dikiş işlemlerini de ben bitirdim. Şöyle hafifçe bir örtü üzerine sererek bir ütüleme işlemi de uyguladım. Şöyle göstermiş olayım. Bahsetmiş olduğum şekilde ortadan fermuarlı ve içerisine bu şekilde bir astar dikerek kullanmayı tercih ettim arkadaşlar. Arzu ederseniz siz baştan başa fermuarlı ya da benim tercih ettiğim gibi orta kısımda kısa bir fermuar ya da çıt çıtlı bir şekilde de kullanabilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk arkadaşlarım. Bu şekildeki içeriklerime ulaşmak için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirimlerinizi açmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.